Herkese merhabalar. Horabox TV'de bir soru cevap videosuyla daha karşınızdayız. Burak'la beraber yine kamera karşısına geçtik ve kameranın arkasında her zamanki gibi karizmatik sesiyle Doruk Çelebi bize soruları iletecek ve biz de elimizden geldiği kadar dürüst ve samimi bir şekilde sorulara cevap vermeye çalışacağız. Doruk'cum hoş geldin her zamanki gibi. Evet, teşekkür ediyorum. Soruları yavaş yavaş almaya başlayalım senden. Kanalınızda saatlerin yanı sıra saatçilikle ilgili aksesuarlara da yer vermeyi düşünüyor musunuz? Belli aksesuarları, saatlerle ilgili belli aksesuarları da kanalımızda işlemeye başlayacağız. Zaten Montblanc'la yaptığımız projede yazım enstrümanları, deri ürünler, Montblanc'ın ürettiği farklı ürünleri bir şekilde masaya yatırmaya başladık. Bundan sonra da benzer çalışmalar yapacağız. Evet, planlarda var. Biliyorsunuz pandemiden dolayı fiziksel fuarlar uzun süredir düzenlenemiyordu. Tam işler iyiye gidiyor gibi gözükürken yeniden pandemi koşulları kötü bir seyir almaya başladı. Özellikle yaklaşan Watches and Wonders ve diğer etkinlikler sizce düzenlenecek mi? Bu konudaki yorumunuz nedir? Gittikçe yaklaşıyor zaman ve ne olacağını hala bilmiyoruz. Avrupa'da birçok ülke farklı tedbirlere gidiyor. İşte yeni varyantlar, onlar bunlar. Yani bana şu ana kadar ulaşmış bir iptal yok. Konuştuğum tüm yetkililer son güne kadar bunun böyle devam edeceğini söylüyorlar. Büyük bir ihtimalle bu fuarda Horabox olarak yerimizi alacağız ve keyifli günler geçireceğiz diye düşünüyorum. Yani umarım olur. Şu şekilde söyleyeyim aslında durumu. Yani bunu soran takipçimizin sektörü yakından takip ettiği belli bu arada. 2019'daki SIHH yaklaşık 27 bin kişiye ağırlamıştı. Yani dolayısıyla evet tedirgin edici bir durum olabilir ama umarım o zamana kadar bununla ilgili Rolex ve Patein'le katılımıyla bu hani 270 bine de çıkabilir. Çıkabilir, doğru. Aynen. Bakalım. Evet. Riskli şeyler. İnşallah diyelim. Bu arada burada geçmiş olsun diyoruz yani bayağı bir zaman geçti üzerinden ama o da evet, Covid'in yani kılıcını bir şekilde tattı yani. Ben de sonuç itibariyle sıram gelmiş demek ki onu yaşadım. Dikkat etmek lazım özellikle. Evet. Hoş bir şey değil. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu soruya sanıyorum Burak Bey biraz daha sağlıklı cevap verecektir. Vintage saatlere meraklı bir kullanıcı olarak bakımlı bir vintage saat ilk üretildiği günkü değerlerini mekanik ve dayanıklılık anlamında devam ettirebilir mi? Mesela 70'lerden bir dalgıç saati almak istiyorum. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum demiş takipçimiz. Yani evet, bütün teknik bakımlar yapılırsa, yani her şey karşılanırsa, cam sızdırmazlığı, arka kapak sızdırmazlığı, kilitli tepe sızdırmazlığı bunlar sağlanırsa pekala ilk günkü değerlerine yaklaşabilir. Ama piyasadaki vintage saatler içerisinde gerçekten bunu sağlamak çok zor. Çünkü bazılarının parçaları bulunmuyor. Ya da farklı parçalara uydurularak bu işler geçiştirilmeye çalışıyor. Yani bu neye benziyor? Yani sonuçta klasik bir SUV'niz var diyelim. O klasik SUV'nizi kullanabilirsiniz belki günlük ama off-road'a girmek istemezsiniz. Yani 1970'lerden bir Submarine'iniz varsa pekala takın. Yani belki ufak tefek elinizi yıkarken de çok dikkat etmeyin ama tutup da dalmaya da bence gerek yok. Yani eğer böyle bir niyetiniz varsa başka bir saat almanızı tavsiye ederim. Evet, riskli. Riskli, aynen öyle. Bu soruya mühendislik açısından ben bir ekleme yapmak istiyorum. Contalar çok önemlidir. Biliyorsunuz Challenger uzay mekiği faciası küçücük bir contanın görevini yerine getirememesinden kaynaklandı. Dolayısıyla eskilerden bir dalgıç saatiyle fazla derinlere inmemenizi bence de tavsiye ediyorum. Katılıyorum. Sağlıklı bir bakımdan geçmesinde fayda var. Peki sıradaki sorumuza geçelim. Kanalınızda mikro markalara dair neredeyse hiç içerik yok. Bu konuyla ilgili yorumlarınız neler? Mikro markalarla ilgili kısaca bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Yani mikro marka tam ne ben bilmiyorum. Burak daha iyi cevap verecektir ona. Ama ben bu soruya yine genel her zaman verdiğimiz cevabı verebilirim. Horabox'ın bir yayın akışı var. Bu yayın akışında da günde bir içerik, işte haftada bir video falan filan diye gidiyor. Bunu da konsantre olabildiğimiz ve editoryal kabiliyetlerimizin en üst düzeyde olduğu yerde kullanmayı planlıyoruz en azından şimdilik. Sadece mikro brand değil, yani bizim konsantre olduğumuz segmentin dışındaki şeylere çok az yer verebiliyoruz. Aynen öyle. Bu da tabii bir ekip işi, organizasyon işi. İlerleyen günlerde ne olur bilmiyorum ama bu aşamada bu sorunun cevabı tamamen organizasyonel bir karar olduğu için böyle.
Doğru. Yani Serdar o konuda çok haklı. Sonuçta biz belli bir çizgiyi sürdürmeye devam ediyoruz. Bunu da şu an ana faaliyet alanımız üzerinden beslenerek yapabiliyoruz. Bizim için süreklilik çok önemli. Yani eforumuzu genel itibariyle kendi iştigal alanımızla sınırlı tutmaya gayret ediyoruz. Çünkü mikro bir marka dediğin zaman bugün Philippe Dufour da bir mikro marka. Spinnaker da bir mikro marka bazda bakıldığında. Ama Philippe Dufour o kadar orijinal saatler yapıyor ki insanlar bunu daha çok bir bağımsız marka olarak nitelendirmeyi daha doğru buluyor. Ama Spinnaker kesinlikle bir mikro marka olarak kalıyor. Ben evet Philippe Dufour'la ilgili bazı şeyler yazıyorum ama işin diğer tarafında yani sağdan soldan parçaları toplayıp bir araya getirerek ve farklı markaların, ünlü markaların modellerine benzeyen modeller üreterek hayatta kalmaya çalışan markalar maalesef çok ilgimi çekmiyor. Dolayısıyla Serdar'ın da söylediği gibi biz eforumuzu ve iş gücümüzü bizim için daha önemli işlerle harcamayı tercih ediyoruz. Hemen kısa bir şey ekleyeyim. Yani Horobox'ın %70, %68 trafiği Google Search'ten geliyor. Evet. Google Search çok değişik bir yapı. Yani dakika başı değişiyor, farklı algoritmalar falan filan. Biz burada iyi bir şey tutturmuş vaziyetteyiz Horobox'ta. Bir sürü landing page'imiz var. Aramaların çoğunda yukarıda çıkıyoruz falan. Yani bir de bu bizim özellikle konsantre olmadığımız yerde yaptığımız içerikler de o dijital dünyanın uzayın daha doğrusu boşluğunda kayboluyor gidiyor. Doğru. Yani biz biraz da tabii öne çıkmak istiyoruz. Aramalarda görünmek istiyoruz. Dolayısıyla bu tarz bir ayrım da yapmak zorundayız. Bir de yani bu işe konsantre olmuş çok yani önde devam eden web siteleri de var. Adam zaten aradığın anda adam çıkıyor. Sen Kesinlikle, kaybolup gidiyorsun evet, oraya. evet, aynen öyle. Aynen öyle. Sıradaki sorumuz çok hoşuma gitti benim de. Çünkü ben de bir siyah saat sevdalısıyım. Komple siyah bir saat almak istiyorum ancak bütçe itibariyle seramik veya karbon modellere yönelemiyorum. Kaplama modelleri önerir misiniz? Dayanıklılık konusunda sorun yaşar mıyım demiş. Mutlaka siyah bir saat alınacaksa ve alternatif malzemelerden işte karbon ya da seramik gibi malzemeler kullanılamayacaksa evet PVD ya da DLC tarzı seçeneklere yönelilebilir. Ama kalite konusunda ya da sağlamlık konusunda problem yaşanır mı? Evet yaşanabilir. Bu direkt olarak kullanım koşullarına bağlı bir şey. Yani sonuç itibariyle burada malzemenin kendisinden değil, üzerindeki kaplamadan bahsediyoruz. Ne kadar iyi yaparsanız yapın. Şöyle özetleyeyim, gün içinden yani hayatın içinden bir örnek verirsem eğer, doğru şiddette ve doğru açıda bir darbe o kaplamayı mutlaka kazıyacaktır ve altından esas materyal çıkacaktır. Yani bu hiç olmayabilir, aldığınız ilk günde olabilir. Benim burada incelemesini yaptığım Swatch System 51 saatimin siyah PVD kaplaması ilginç bir şekilde hiçbir şey olmadan duruyor o kadar zamandır. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Frank Mueller 88-0 Casablanca'nın pul pul döküldüğünü gözlerimle gördüm üzerindeki siyah PVD kaplamanın. Dolayısıyla yani illa mutlaka siyah bir saat alınacaksa evet tabii ki bunlar denenebilir. Ama ben mümkün mertebe kaplama ürünlerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Doruk'un bununla ilgili çalışmaları var biliyorsun değil mi? Öyle mi? Evet. Haberim yoktu. Eskimeyen saatler, Eskimeyen kırılmayan, saat bozulmayan, yapacak. çizilmeyen. Yani teknolojinin bu kadar ilerlediği günümüzde halen daha neden üreticiler daha dayanıklı, daha yeniliğini uzun süreler koruyabilecek malzemelere ulaşamadılar? Ben de hayret Sadece siyah da değil bu arada. Farklı renkler de yapım peşinde. Rengarenk. Neyse onu da yakında Horobox'ta işleyeceğiz. Evet, Doruk onu bir benim noktaya getirsin. haberim Değişik yoktu bir şey bundan. olacak evet. Tabii ben de İsviçre saatçiliği, duy sesimizi. Geliyoruz. Merakla bekliyoruz o zaman. Türk saatçiliği olarak biz de konuya gerekli katkıyı sağlayacağız. Hadi Bir bakalım. bilgi eklemek istiyorum. Seramik saatler gerekli açıdan ve şiddette darbeyi görürse biliyorsunuz kırılır. Doğru. Karbon saatlerde de ciddi ezikler oluşabiliyor. Yüzeyde deformasyonlar oluşabiliyor. Ama görüntü uğruna bunlar biraz daha göz ardı edilebiliyorlar. Evet. Sorularımız bitti. Ancak benim bir yorumum var. İzleyicilerden gelen bir yorumu daha doğrusu eklemek istiyorum. Kanepede bir değişiklik sezmişler. Mekanda bir değişiklik sezmişler. Evet. Bu değişiklikler neye işaret? Yeni ofisimizde, yeni stüdyomuzda artık çekiyoruz bunları. Yeni ekibimizde çekiyoruz. Daha profesyonel, daha gelişmiş videoları yapmaya çalışıyoruz. Her şey yeni, yeniliklere devam ediyoruz. Farklı farklı içeriklerle, değişikliklerle de karşınızda olmaya devam edeceğiz.
Yani ünlü kırmızı koltuğumuz gitti ama Yeni aldık. O eskimişti o artık yani. eskimişti, Bitti. aynen. eridi. Aslında bence takip sayısını arttırmak için Tiffany mavisi bir koltuğa Tiffany ne mavi, dersin? evet evet. Yani Tiffany bu mavisi bir koltuğu koltuk. aldığımızda bu hype yoktu. Evet, Olsaydı bir aynen. Tiffany mavisi alabilirdik. Bunu yani. bir düşünelim biz. Evet. O halde sonraki soru cevap video köşemiz için takipçilerimizden bizlere sosyal medya kanallarımız aracılığıyla ulaşmalarını rica ediyoruz. Ve onlara Tiffany mavisi güzelliğinde saatli günler diliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yeni ekibere soralım böyle bir lens falan hani olayı toz pembeden maviye çeviren Toz bir şey var mı Tiffany'den yani? Toz bir Tiffany yapılabilir olabilir. yani. Aklımızda olsun. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.